ağrıları o sinirsel deşarjlardan dolayı son derece ağırdır ve bıçak saplanmasından çok daha derindir ve yaralayıcıdır, acıtır. Gold Haber TV kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bize süper teşekkür ve katıl üyesiyle destek olursanız seviniriz. Bizi izlemeye devam edin. İnatla cezaevinde tutmak, Anayasa Mahkemesi kararını çiğnemek, cezaevinde kötü muameleyi geçmiş, işkence suçuna girmiş bir durumdur. Ve bilsinler ki bu suçu işleyenler eninde sonunda yargılanacaklar. Bu suçların zaman aşımı yoktur. Halkın gerçek sesi. Kanalınız Gold Haber TV. Bizi izlemeye devam edin. Oradaki meslektaşlarıma da buradan sesleniyorum. Emir geldi, talimat geldi diye bu işlerin içine girmeyin. Hastanın hakkını verin ve hastaların olması gerektiği gibi tedavi almalarını sağlayın. Bu kişilerin artık bir dakika bile cezaevi hücrelerinde tutulması açıkça hukuksuzluktur, insanlık dışı bir uygulamadır. Tayfun Kahraman aslında Gezi'den birkaç defa beraat etmişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi'den kişisel bir intikam çıkartma gayretiyle tekrar tutuklandı ve 2023'te hüküm giydi. Anayasa Mahkemesi sonrasında Tayfun Kahraman'ın adil yargılanmadığını tespit etti ve mahkemeye Tayfun Kahraman'ı tahliye et ve yeniden yargıla dedi. Anayasa Mahkemesi herkesi bağlaması gerekirken mahkeme buna uymadı. Bununla yetinmediler. Tayfun Kahraman multiple skleroz hastası, MS hastası. Bu son derece ağır seyreden, ağır ağrılarla seyreden ve bir kişinin tek başına yaşamını cezaevinde geçirmesini önleyecek derecede ağır bir hastalık. Öylesine zulmediliyor ki kendisi cezaevinden hastaneye götürülürken kötü muameleye tabi tutuluyor. Dönüşte nörontin ilacı alması lazım. O gece ilacını almıyor ve ağrılar içerisinde uyuyor. Ve bizim vicdanımız sızlıyor. Multiple skleroz hastasının ağrıları o sinirsel deşarjlardan dolayı son derece ağırdır ve bıçak saplanmasından çok daha derindir ve yaralayıcıdır, acıtır. Ve bu kişiyi tek başına inatla cezaevinde tutmak, Anayasa Mahkemesi kararını çiğnemek, cezaevinde kötü muameleyi geçmiş, işkence suçuna girmiş bir durumdur. Ve bilsinler ki bu suçu işleyenler eninde sonunda yargılanacaklar. Bu suçların zaman aşımı yoktur. Yeter artık. Yüksek doz steroid veriyorlar, kortizol veriyorlar baskılamak için. Niye? Bir an evvel cezaevindeki hücresine götürelim diye. Oysa yüksek doz kortizol verdiğiniz hastanın bütün savunma mekanizmalarını çökertiyorsunuz. Hastalığa, enfeksiyona açık bir hale getiriyorsunuz. Mehmet Murat Çalık birdenbire gerekçesiz İzmir Buca cezaevine sürüldü. Çünkü annesi babasını haftada bir görüyormuş, göremesin. Çocuğunu göremesin. Eşi gelip ziyaret edip moral veremesin. Ve tabii avukatlarıyla olması gibi gerektiği gibi görüşemesin. Ve savunma hakkı, savunmaya erişim hakkı kısıtlansın diye İzmir'e sürdüler. Oysa Mehmet Murat Çalık daha önce lenfoma geçirmiş. Hastalığının nüksetme olasılığı var ve kendisi gerçekten de İzmir'deki Buca cezaevinde 15 kilo verdi. 15 kilo. Hepimizin göz önünde eridi. Vücudunda zaman zaman çeşitli kitleler oluştu. Bu kitlelerden biyopsiler alındı. Dilimizde tüy bitti. Burada bir relaps dediğimiz yeniden hastalığın baş göstermesi olabilir, oluyor gibi görünüyor dedik. Biyopsi alındı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi dedi ki evet 4-5 blast var. Hastalık nüksediyor olabilir ve cezaevinde kalması tekrar riskini artırıyor olabilir dedi. Ne yapmak lazım? Bu kişiyi hiç olmazsa alın. Bir üniversite hastanesinin korunaklı bir cezaevi koşullarındaki hastanesi takip edin. Yok, hayır. İlla cezaevine koyacağız. İlla eziyet çektireceğiz. Herkese ibret olsun diye biz bunu yapacağız gibi bir düşman hukuk anlayışı yeşermiş durumda ve bunu yaptılar. Adli tıp 5-6 blast hücresini yani o kötü huylu hücreyi 4-5'e indirdi. Daha 10 gün önce biyopsi alınmış. Yarası duruyor. Dikişleri orada. Bir başka hastanede alınmış bir biyopsi var. Ameliyat yapılmış. Şehir hastanesine götürdüler. Hasta hakları beyannamesi var. İnsan hakları beyannamesi var. Bizim yasalarımız var. Hasta hekimini seçer. Hasta hastanesini seçer. Niye bu ihtiyaç duyuluyor? Nereden çıkıyor bu? Çünkü oradan sipariş üzerine rapor alabilecekler. Daha önce aldıkları raporun bir benzerini alabilecekler diye savcılık diyor ki hayır, İzmir Şehir Hastanesi'ne götüreceksiniz. Mehmet Murat Çalık haklarını savundu. Tam cezaevine götürecekken vazgeçtiler. Korkuyorlar onlar da çünkü. Tekrar hastaneye götürdüler. Savcılık talimat vermiş. Tek kare görüntüsü olmayacak.
görüntü verdirmeyeceksiniz. Niye? Çünkü Mehmet Murat Çalık'ın düştüğü o durumu, pençeleştiği hastalığı görüntülenirse savcılık zor duruma girer diye. Bu kişilere yapılan açıkça hukuksuzluktur, hukuku çiğnemektir, insanlığından vazgeçmektir. Oradaki meslektaşlarıma da buradan sesleniyorum. Emir geldi, talimat geldi diye bu işlerin içine girmeyin. Hastanın hakkını verin ve hastaların olması gerektiği gibi tedavi almalarını sağlayın. Bu kişilerin artık bir dakika bile cezaevi hücrelerinde tutulması açıkça hukuksuzluktur, insanlık dışı bir uygulamadır. Haber Gold başlıyor. Lütfen şimdi abone ol tuşuna basın, bildirim zilini açın ve videomuzu paylaşarak bize destek olun.